Herkese merhaba. Sizlerle birlikte bu videomda yüzen mum yapacağız evimizde. Bu önceden yaptığım yüzen mumumdu. Birazdan sizinle daha farklı bir konsepte hazırlayacağız. Evet. İlk olarak size malzemeleri anlatayım. Neler kullanacağımı. Ben şu şekilde yağdanlıklarım vardı benim. Tepe kısmı da camdı böyle. Bu tepe kısmını kırdığım için işlevini yitirdi. Sadece böyle alt kısımları kalmıştı yağdanlıklarımın. Ara ara hani böyle vazo olarak kullanıyordum ama ben Pinterest'te yüzen mumları gördüğümde direkt aklıma hani yağdanlıklarım geldi. Dedim ben de yüzen mum yapabilirim. Birinci yüzen mumumda kurutulmuş çiçekler, işte deniz kabukları, biraz deniz taşları falan kullandım. Şu üstteki büyük kabukları satın almıştım. Böyle bir file içinde 5 liraya falan satıyorlardı hepsini. Bu kabukları da ben toplamıştım. Çiçekleri de arkadaşım Gümüşhane yaylalarından getirmişti. Şimdi ikinci yağdanlık için yılbaşı temasını düşünüyorum. Bunun için neler aldım? Bu jel mum. Görüyorsunuz böyle jölemsi bir kıvamı var. Bu yarım kilonun yarısı. Ben yarım kilo aldım. Yarım kiloya 45 lira verdim kargo içinde. Çok uyguna denk geldi. Dolap uygulamasından aldım. Yarısını kullandım. Yarısını da şimdi kullanacağım. Yılbaşı teması tercih ettiğim için kozalaklar, çam yaprakları falan kullanacağım. Bu arada çam yapraklarını bir hafta kadar kitabın içinde kuruttum. Çünkü içinde çürümesinden korktum. Bir de ne kullanacağım? Şu şekilde yüzen mum aldım. Yüzen mumların 2 tanesine 20 lira verdim. Fakat Trendyol'dan araştırdığımda hani biraz fazla pahalıya geldi benim için bu. Çoklu alımlarda Trendyol'da çok daha uyguna bulabilirsiniz. Şimdi hadi başlayalım. Çam yapraklarını bu şekilde çöp şiş yardımıyla istediğim şekilde dizdim. İç kısmına biraz çakıl taşı doldurdum ki hani biraz jel mumu yükselsin ve mumum az gelmesin diye. Sonra da üstüne bu şekilde kozalakları yerleştiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi jel mumunun ısıtılmasını ve dökülmesini göstereceğim size. Evet, şimdi ısıtma işlemine geçtik. Böyle atıl durumda bulunan bir tavanız, cezveniz falan varsa onun içinde ısıtabilirsiniz. Şimdi onun içine yerleştireyim. Alerjik bir bünyeniz varsa eldiven kullanmanızı öneririm. Çünkü benim elimde biraz ilk başlarda değil ama sonradan kızarıklıklar oldu. Yıkayınca hemen geçti ama ileri derecede alerjik bir bünyeniz varsa kesinlikle eldiven kullanın bu aşamada. Şimdi ısıtıyorum. Jel mumumu yağdanlığa dökerken balkonu tercih etmemin sebebi eşyalara zarar vermekten korktum. Çünkü ısısı yüksek. Aslında donduktan sonra eski haline dönüyor. Yani evde de yapabilirsiniz bu işlemi. Sonra tahta çubuklarla bastırarak kozalağın alt kısımlarda donmasını sağlamaya çalıştım. En sonunda tabii bu aşamada birazcık kabarcık oluştu. Çünkü hem kozalağın içindeki hava boşlukları sebebiyle hem de tavayı yüksekten döktüğüm için hava kabarcıkları çok fazla oluştu. Ama sorun değil. Kar tanesi gibi bir görünüm kazandı.
En sonunda jel mumu birazcık soğuduktan sonra, biraz kıvam aldıktan sonra da yüzen mumumu ekledim en üste. Yine tahta çubuk yardımıyla dengesini korumasını sağladım bir süre. Sonra da zaten tamamen soğuduğunda iyice yerleşmiş oldu. Yılbaşı konseptli mumumuzu da hazırladık. Şimdi ikisi arasındaki farkları görüyorsunuz. Birinci yaptığımda fazla hava kabarcığı gözükmüyor. İkincisinde ise çok fazla hava kabarcığı var. Bunun sebebi erittikten sonra dökerken eğer döktüğümüz tavayı yüksekte tutarsak ve hızlı bir şekilde dökersek içine çok fazla hava kabarcığı giriyor. Ben bunu bilerek yaptım çünkü bir kar tanesi görünümü olmasını istedim. Yani konseptime uygundu bence. Denizaltı teması falan da yaparsanız yine kabarcıklı yapabilirsiniz. Buna da uyar. Bu şekilde berrak olmasını istiyorsanız eğer de tavadan ilk önce bir kavanoza dökün jel mumunuzu. Böyle sıfırlayarak, yani neredeyse bu şekilde tutarak dökerseniz hava kabarcığı olmaz. Yüksekten dökerseniz çok fazla hava kabarcığı oluşur. Bu şekilde mumlarımızı tamamladık. Birazdan da süsleyeceğim. Kulyesini takacağım. En son halini size göstereceğim. Yüzen mum yapımını beğendiyseniz lütfen videomu beğenin, kanalıma abone olun ve Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.